Merhaba arkadaşlar. Bugün size minyatür bir makyaj bankı pufu gibi, aslında tam puf da değil de taburesi gibi bir ürün yapacağız sizinle birlikte. Bunun için bir kapak ve böyle gördüğünüz bir köpük lazım. Bir parça da kumaş lazım. İstediğiniz herhangi bir kumaş olabilir. Ve tel lazım, yumuşak, şekil verilebilir tel olması gerekiyor. Kapağımıza öncelikle kapağımızın boyutunda kestiğimiz köpüğümüzü yapıştırıyoruz. Sabitlemek için silikonla yapıştırıyoruz. Bu köpükler zaten hani kapaklar her yerde küçük sulardan çıkıyor. Her şeyde plastik kapakları bulmak mümkün. Bu köpükleri de bütün aldığınız işte salatalıkta gibi malzemelerin altlarına da marketlerin kullandıkları köpüklerden faydalandım. Biliyorsunuz birçok ürünümde geri dönüşüm malzemesi kullanıyorum. Bunları aynı boyutta kestim ve köpüğü kapağın üzerine silikonla sabitledim ve kenarlarını düzelttim. Bu biraz süngerimsi bir görüntü versin diye köpük kullandım kapağın üzerine. Daha böyle tabure havası verecek, daha yumuşak bir şey, doku hissetmemizi, o görüntüyü yakalamamızı sağlayacak çünkü. Etrafını da bu şekilde zımparayla törpüleyecektim. Törpü de olur gerçi. Zımparayla düzeltiyoruz. Çıkıntılar kumaşa potluk vermesin diye. Bu kapağın en kısmı size kalmış. Büyüklüğünü, küçüklüğünü istediğiniz ebatta ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde saracak bir kumaşı daire şeklinde kesip onu da merkez noktasına alıp öncelikle merkezden bir silikonluyorum ki kumaş sararken oynamasın, tabureye tam sarsın, sağa sola kayma yapmasın. Çünkü kenarlarından iç tarafa doğru katlama yapacağız. Silikon potluk yapmasın diye de elimizle iyice eziyoruz. Orada çıkıntılı bir doku oluşturmasın diye. Çok pardon. Bu şekilde düzenledikten sonra kenarlarından, isterseniz kenarlarından keserek de yapabilirsiniz. Hani küçük parçalar keserek daha düzenli durmasını da sağlayabilirsiniz. Ama ben direkt uyguladım, kesmeden uyguladım. Gerek görmedim. Çünkü daha sonra oralara süsleme de yapacağımız için çok da önemli değil orada oluşacak potluklar. Zaten çok geniş bir kumaş olmadığı için çok aşırı potluk da yapmadı. Hani gözü rahatsız eden bir potluk oluşmadı. Üst kısımdan aşağı doğru inen bir kıvrım da oluşmadığı için çok fazla gerek duymadım. Ama siz hani o aralara kesikler atarak daha da böyle o şeyi de ortadan kaldırabilirsiniz. Kat yerlerinde ortadan kaldırabilirsiniz. Bu şekilde kapağın her tarafını silikonla yapıştırıyoruz. Potluklarını, yani üst üste gelecek kıvrımları yapıştırma esnasında istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ne tarafa o kıvrımı vermeniz gerektiğini, nerede daha az görünür, nerede daha kaba durur kısmını, bu işte birazcık kumaşlarla olan ilişkinizle de alakalı ya da el becerinizle de alakalı olabilir. Onların yönünü bile verirken fark edebilir. O kıvrımlar bazen sağa büküyorum, bazen sola. Kumaşın gelişine göre değişiyor çünkü. Onu o şekilde de yapabilirsiniz. Ama sonuçta çok şirin bir puf elde edeceğiz. Gerçekten ben çok seviyorum böyle çalışmalar yapmayı. İlerleyen günlerde sizinle kapaklı da olabilir ya da tamamen aşağı doğru da inen puflar var ayakları. Şimdi burada ayakları biz metal kullanacağız ama onlardan da yapacağım. Takipte kalırsanız o videolarımı da görebilirsiniz. Orada da oldukça detaylı size açıklamasını yapacağım. Onlar da çok şık duruyor. Hani puf sandalyeler, benchler, böyle şeyler, tabureler harika duruyor gerçekten. Onlarda biraz daha farklı şeyler uygulamayı düşünüyorum. Bakalım, daha önce yapmadım. Benim de neredeyse değil, evet, gerçekten ilk denemem olacak. Bunu da sizinle birlikte deneyimlemek istiyorum. Ee, Ve yeni bir koltuk çalışması üzerindeyim. Onun da çekimleri bittiği zaman sizinle paylaşacağım.
Bununla ilgili hatta eğer görmek istediğiniz farklı minyatürler varsa yorumlara yazarsanız hem bana fikir vermiş olursunuz hem de sizin için yaparım. Püf noktalarıyla da anlatırım. Siz de böylelikle daha kolay yapma imkanına kavuşmuş olursunuz. Çünkü şu an üzerinde çalıştığım koltuğun bütün ölçüleriyle beraber çıkarıyorum kalıplarını ki hani işiniz kolaylaşsın. Orada ölçülere bakarak şey yapabilirsiniz. Koltuğun yapım aşamasını çok zorlanmadan ölçüler elinizin altındayken kalıpları çıkararak yapabilirsiniz. Ben ilk kez ölçü çıkarıyorum bu arada. Hani ben kendim önümde bir örnek olmadan koltuğu yaparak çıkarıyorum ölçüyü. O yüzden hani sizin için daha kolay olacaktır ölçülü çalışmak. Evet, bu şekilde alt tarafa gelen kısımları güzelce yapıştırdım gördüğünüz gibi. Etrafını da düzelttim. Burada makyaj masamın sandalyesini yapıyorum. Dediğim gibi puf da yapacağım. Ha, bu arada şey de yapacağım. Hediye kutuları da yapacağım. Kutu olarak yapacağım. Eee, Onların videoları da gelecek yakın zamanda. Evet, bu şekilde etrafını kadife kurdelem vardı. Onunla dönüyorum. Söylediğim o kıvrım yerleri bu şekilde kayboluyor. Altında kalıyor kurdelamın. O yüzden dedim hani çok böyle kesikler atarak muntazam bir şey yapmaya gerek yok. Çünkü kapatıyoruz zaten kurdelayla. Eee, Altta kalan kısım görünmüyor. Lacivert de gayet güzel oldu. Çünkü kumaşım da lacivertliydi. Siz daha farklı, daha şirin renklerle de yapabilirsiniz. Daha pembe tonları da güzel olur bu çalışma için. Ya da elinizde ne varsa hani bu mutfak bezlerinin polar tarzı olanları var. Onlarla da bu çalışmalar oldukça şık durur. Biraz daha puf puf bir hava verebilirsiniz. Orta kısmına böyle zımbalı gibi yapabilirsiniz. Bir boncukla hafif bir oyuntu vererek hani boncuğu dikerek köpüğün üzerine. Köpük yerine belki sünger kullanarak yine o boncukla orada birkaç tane, 3 tane gibi ya da hani üçgen şeklinde koltuklarda olduğu gibi boncuk dikerek oralara oyuntu vererek farklı bir hava katmış olabilirsiniz. Ben daha buna benzer çok fazla çalışma yapacağım için bunu sade yaptım. Sadece bu şekilde arkasına bir de fiyonk taktım. Üzerine de altın rengi ipim vardı, ondan döndüm ve ayaklarına da bu şekilde metal uyguladım. Metale istediğiniz şekli verebilirsiniz. İnanılmaz şirin oldu. Güzel bir çalışma. Yorumlarınızı benimle paylaşırsanız mutlu olurum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.